Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz fırfırlı bebek yeleği çalışmasını yapacağız. Çok güzel oldu. Bu şekilde fırfırlı, etek ucu oyalı, fırfır uçları oyalı. Sade ve şık bir yelek oldu arkadaşlar. Arkadaşlar yeleğimizin boyutu 1 yaşa uygundur. 1 yaş ölçülerindedir. Bu arada yeleğimin ipini de söyleyeyim sizlere. Himalaya Anti-Peeling Everyday Super Lux ipini tercih ettim. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip. Renk numarası da 73440. Çok güzel bir renk oldu ve çok güzel bir yelek çalışması oldu arkadaşlar. Çok kolay, yine boyundan başlamalı olarak yapıyorum. Tek parça halinde yeleğimizi örüp bitirip daha sonra fırfırlarını yapıyoruz. En sonunda artık bu kenardaki oyalarını yapıyoruz arkadaşlar. Evet, buyurun isterseniz hep beraber yeleğimizi örelim. Evet arkadaşlar, ben toplamda 80 ilmek attım 3,5 numaralı şişime. Toplamda 4 sıra haroşamı ördüm. Şimdi hep beraber ayrımlarını yapacağız. Önce söyleyeyim. Önler için 15'er ilmek, 2 tane ara ilmeğimiz, kollarımız için 9'er ilmek, tekrar 2'şer tane ara ilmeğimiz var ve arka beden için 24 ilmeğimiz var arkadaşlar. Evet, şimdi ayrımlarını beraberce yapalım. Şöyle hemen ipimin markasını da göstereyim. Himalaya Anti-Peeling özellikle Everyday Super Lux ipini kullandım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda. Renk numarası da 73440. Şöyle göstereyim. Evet, böyle bir mor rengi tercih ettim bu sefer. Şimdi arkadaşlar yine her zamanki gibi ilk 7 ve son 7 ilmeğim haroşa olacak. Şimdi başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 ilmeğimi haroşa, geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, bakın ayrıcımın olduğu yere kadar geldim. Burada ayrıcımı çıkartıyorum ve bir tane gizli artırma yapıyorum. Daha sonra 2 tane ara ilmeğimi örüyorum. Yine ayrıcımı çıkardım. Bir tane daha artırma yapıyorum. Evet. Şimdi 9 tane kol ilmeğimiz var. 9 tane kol ilmeğimizi örüyorum. Evet. 9 ilmeğimi ördüm. Yine 2 tane ara ilmeğime geldim. Ayrıcımı çıkardım. Bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Ve tekrardan bir tane artırma yapıyorum. Şimdi arka ilmeklerimi öreceğim. 24 ilmeğim var. Örgümüzü ön taraftan düz, arka taraftan ters olarak öreceğiz. Haroşalarımı da ben arkadaşlar düz örgülerden oluşturuyorum. Ama siz ters örgülerden de oluşturuyorsanız o şekilde devam edin, tamamlayın yani. Ben düz örgü olarak örüyorum. Yani onun hiçbir farkı olmaz. Evet.
24 tane arka beden için ilmeklerimi ördüm. Evet, bakın yine ayraçıma geldim. Ayraçımı çıkartıyorum. Bir tane artırdım. 2 ilmeğimi, ara ilmeğimi ördüm. Ayraçımı çıkardım ve bir tane daha artırma yaptım. Şimdi 9 tane kol ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ayracımı çıkardım. Bir tane gizli artırma yaptım. 2 tane ara ilmeğimi ördüm. Ayracımı çıkardım ve tekrardan artırmamı yaptım. Böylelikle artırma sıramızın ilk sırasını tamamlamış olduk. Hep arkadaşlar arada ikişer tane ara ilmeklerimiz var ya, hep onun bir sağından bir solundan artırmalarımızı yapacağız. Şimdi 2 4 6 ve 7 tane haroşa ilmeğim kaldı. Ben bu sırada düğme deliğimi açacağım. Beraber açalım. 3 ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği, pardon, bir tane doluyorum. 2 ilmeği bir örüyorum. Ve 2 ilmeğimi de ördüm. Bitirdim. Evet. Düğme deliğimi bu şekilde açmış oldum. Kız bebekler için ördüğümüzden dolayı arkadaşlar sonunda, örgümüzün sonunda deliğimizi açıyoruz. Erkek bebekler için ördüğümüz yeleklerde hemen baş tarafında açıyoruz düğme deliğimizi. Şimdi gelelim örgümüzün arka yüzüne. Dediğim gibi, en başta da dediğim gibi, ilk 7 ve son 7 ilmekler haroşa olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmeğimi ördüm ve diğer bütün ilmekleri ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde artırmış olduğum ilmekler de dahil bütün ilmekleri ters örgü olarak öreceğim. Daha sonra ikinci sırada, yine ikinci artırma sıramda beraberce artırmamızı yapalım. Şimdi ben arka sırayı öreyim, geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ön sıraya geldim. İpim biraz koyu renk olduğu için çok fazla göstermiyor ama şimdi bakın, şöyle biraz daha netleştireyim. Bakın şu bir önceki sırada, şöyle şişimle göstereyim. Bakın şu ilmek bir önceki sırada artırmamış olduğum ilmek. Bakın farklı zaten diğer ilmeklerle. Şurada 2 tane ara ilmeğim var ve bir tane daha artırma ilmeğim var. İsterseniz arkadaşlar hep benim kullandığım gibi bu araçlardan kullanabilirsiniz eğer fark edemiyorsanız. Ama ördükçe zaten kendisini gösterecek. Benim ipim biraz koyu olduğu için göstermekte zorlanıyorum. Şimdi ilk ilmeğimi boşaldım ve 7 ilmeğimi haroşa, daha sonra diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bir önceki sırada ön beden için bir artırma yapmıştık. O yüzden dolayısıyla 16 ilmeğim olacak. Ön bedenler birer birer artıyor. Kollar ikişer artıyor. Arka bedende ikişer artıyor. Evet, bakın arkadaşlar. Şurada ara ilmeğim, artırmış olduğum ilmeğim var. Onu da örüyorum. Bu 2 tane ara ilmeğim. O 2 ara ilmeğimden
bir tane önce artırıyorum. Bir tane de 2 ilmeğimi örüp bir tane daha artırmamı yapıyorum. Şimdi kollarımız için bir bu taraftan bir bu taraftan demiştik. 2 tane artırma yapmış olduk. 9, 10, 11 tane ilmek var şimdi. Kolumuz için 11 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bakın bu ilmekte bir önceki sırada artırma yapmış olduğum ilmek. Evet, bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Ve bir tane daha artırma yapıyorum. Şimdi arka bedenimizde bir bu taraftan bir bu taraftan 2 tane arttı. Normalde 24 ilmekti, 26 ilmek oldu. Şimdi beraber örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. Bakın bu da bir önceki sırada artırmış olduğum ilmekti. Şimdi burada da bir artırma yapıyorum. 2 tane ara ilmeğimi örüyorum. Ve bir tane daha artırma yapıyorum. Tekrar 11 tane kol ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bakın bu ilmekte bir önceki sırada artırma yapmış olduğum ilmek. Ördüm. Bir tane artırıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Ve bir tane daha artırma yapıyorum. Geriye 16 ilmeğim kaldı. 16 ilmeğimi de örüyorum. Evet arkadaşlar, artırmaları bu şekilde yapacağız. 2'şer tane ayırdığımız ara ilmeklerin bir sağından bir solundan artırmalarımızı yapacağız. Dediğim gibi ben artırma yerlerini fark edemiyorum diyorsanız gizli artırmada çünkü fark edemeyebilirsiniz. O yüzden ilmek tutucu benim kullandığım gibi kullanabilirsiniz. Devamlı bu aparatlardan kullanabilirsiniz. Ya da araya ip, farklı bir ip bağlayabilirsiniz. Ya da ne bileyim çengelli iğne de takabilirsiniz. Ama zaten ördükçe fark edeceksiniz. Eklendiği için oraya ilmek atıldığı için orada farklı bir duruşu oluyor zaten. Bakın şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bir miktar öreceğim artırmalarımı yaparak. Dediğim gibi ön taraftan artıracağız. Arka taraftan örgülerimizi ters olarak öreceğiz. İlk 7 ve son 7 ilmeğimiz sadece haroşa olacak. Daha sonra fırfır için bir sıra haroşamız olacak. O sıraya kadar örüp ben geleceğim. Hem de artırmalarımı da devam edeceğim. Geldiğimde sayıyı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şimdi 9. artırma sıramdayım. 8 tane artırma sırası yaptım. Nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Şu ayrım yerine kadar bakıyoruz. 2 tane ara ilmeğimiz var ya. Ara ilmeklerimizin hemen önünden ve arkasından artırma yapıyorduk. İşte daha artırma yapmadan önce bu ara ilmeğimize kadar olan ilmeklerimizi sayarak anlayabiliriz. En başta 15 ilmeğimiz vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Demek ki bu kadar artırma yapmışız. 2, 4, 6 ve 8. Bu şekilde kaçıncı artırma sırasında olduğunuzu daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz.
Şimdi 9. artırma sırasındayız. 9. artırmamızı birlikte yapalım. Bu sıramızı haroşa olarak öreceğiz. Evet, ilk ilmeğimi aldım. Evet. Ve örgüme devam ediyorum. Şimdi aslında bu sırada değişiklik yok. Arka sırada değişiklik olacak. Şimdi bu sırayı bu şekilde yine düz örgülerle devam edeceğiz. Artırmamızı yaparak. Daha sonra arka sırayı da haroşa, ön sırada bir sıra haroşa oluşması için arka tarafı da düz olarak öreceğim. Bakın, artırma yerime geldim. Bir tane gizli artırmamı yaptım. Sonra 2 ilmek ara ilmeğimi örüyorum ve bir tane daha artırma yapıyorum. Evet arkadaşlar, 9. artırma sırasındayız. Şimdi ben bu sırayı sıra sonuna kadar yine artırmalarıyla birlikte tamamlayacağım. Arka sırayı beraber örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben artırma sıramı tamamladım. Bu tarafa gelmişken düğme deliklerini de söyleyeyim arkadaşlar. Düğme deliklerimin arası 2, 4, 6 sıra. İkinci düğme deliğimi de açtım. 6 sıra olduktan sonra 3. düğme deliğimi de açacağım. Zaten 3 tane düğmemiz olacak. Başka düğme deliği yapmayacağım. Ama siz yeleğinizin eğer baştan sona düğmeli olmasını isterseniz düğme deliklerinin arasına 10'ar sıra yapabilirsiniz. 10, 11 sıra ya da 12 sırada bir yapabilirsiniz. Çünkü 6 sırada bir çok fazla sık olur. Evet, şimdi arka tarafa dönüyoruz. Normalde sadece ilk ve son 7 ilmekler haroşa olarak örülüyordu. Şimdi artık bu sırada haroşa olmasını istediğimiz için örgümüzün sıra sonuna kadar bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Evet, artırmış olduğum ilmekleri, ara ilmekleri hepsini haroşa olarak öreceğim. Dediğim gibi bu tek bu sırada bu şekilde olacak. Bu sırayı tamamlayıp ön sıraya döndüğümüzde yine önceki gibi ön sırada düz, arka sırada ters olarak örgümüze devam edeceğiz. Ayrıyeten ara 2 ilmeklerimiz, artırmalarımız hepsi normal şekilde, normal yaptığımız şekilde olacak. Artırmalarımıza daha devam edeceğiz. Sadece bu sırada, o da fırfır için ilmek çıkartmak daha kolay olsun diye bir sıra bu şekilde haroşa olarak örüyoruz. Evet, bakın, ön sırada da haroşamız oluşmaya başladı. Kusura bakmayın arkadaşlar, boğazım daha tam düzelemedi. İlaç kullanıyorum ama tam boğazlarım, ses tellerim kendine gelmedi. Evet, bu sırayı bu şekilde tamamlayıp ön sıraya döndüğümüzde yine aynı şekilde artırmalarımıza devam edeceğiz. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben artırma sıralarımı tamamlayayım. Roba kısmımı bitirdiğimde geleceğim. Kaç sıra artırma yaptığımı sizlerle paylaşacağım. Daha sonra kollarını birlikte ayıracağız yeleğimizin. Ben şimdi artırmalarımı yapayım, bitireyim, geleyim, sonra hep beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, ben roba kısmımı tamamladım. Toplamda 20 sıra artırma yaptım arkadaşlar. Artırma yerlerimden. 20 sıra artırmam bittikten sonra 3 sırada bakın haroşa ördüm. Bu haroşa sıralarında hiçbir artırma veya eksiltme yapmadım. Dediğim gibi 20 sıra artırmamı yaptım.
20 sıra artırmam bittikten sonra da hiçbir artırma veya eksiltme yapmadan 3 sıra haroşa ördüm. Şöyle söyleyeyim, bir de 3 tane düğme deliği demiştim ama 4 tane düğme deliği açtım. Daha iyi olacağını düşündüm. 6 sırada bir 4 tane düğme deliğimi açtım. İsterseniz 7 sırada 8 sırada bir açıp 3 tane de yapabilirsiniz. Ama ben 4 tane, bu boyutta 4 tane olması gerektiğini düşündüğüm için sonradan bir tane daha düğme deliği açtım. Şimdi arkadaşlar ölçüsünü de vereyim ben sizlere hemen. Şöyle boyundan ölçelim. Uzunluk toplamda 14,5 santim olmuş arkadaşlar. Kolumuzdan ölçtük. 14,5 santim olmuş. Şimdi artık sıra geldi kollarımızı bitirmeye. Bakın arkadaşlar, aralarda ikişer ilmeğim vardı. Ara ilmek olarak ikişer tane bırakmıştık. O iki ilmeğin bir tanesini ön bedene ekleyeceğiz. Bakın ben şöyle hizalarsanız bir tanesini ön bedene ekledim. Bir tanesini de kolum için ekledim. Geliyorum buradaki ara ilmekte de aynı şekilde bir tanesini koluma ekliyorum. Bir tanesini de arka bedene ekliyorum. Şimdi bu ara ilmekten buradaki ara ilmeğe kadar bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Siz de bu şekilde önceden ayırıp ilmek ayraçıyla yaparsanız, bu şekilde ayırırsanız daha kolay, geldiğinizde daha kolay bir şekilde kesiminize başlarsınız. Şimdi hemen ön bedenimizi örmeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi haroşalardan sonra yine artık ilk 7 ve son 7 ilmeğimiz haroşa olacak. Diğerleri ön tarafta düz, arka tarafta ters örgü olarak yeleğimize devam edeceğiz. Dediğim gibi düğme deliklerimiz artık olmayacak. Düz bir şekilde öreceğiz. Ama siz eğer isterseniz ben boydan düğmeli olsun istiyorum derseniz aralarını sıra sayılarını değiştirin arkadaşlar. 10 sırada en az 10 sırada bir yapın. 11, 12 sırada bir de yapabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız çok sık sık düğmeler olur. O da nasıl bir görüntü olur bilemiyorum. Evet, şimdi ön bedeni düz örgülerle örüyorum. Artık artırma yapmayacağız. Evet, ayrıçıma kadar geliyorum. Evet, ayrıçıma kadar geldim. Ön bedenimi örmüş oldum. Ayrıçımı çıkartıyorum. Şimdi buradan itibaren artık kesme işlemi yapacağız. Direktmen 2 ilmeği bir aldım ve kestim. Başlıyorum. Devam ediyorum. Ördüm. Arkasındakini üzerinden geçirdim. Örüyorum. Arkasındaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Örerek kesme tekniği ile yeleğimizin kol kısmını tamamlıyoruz artık. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu şekilde kesimime devam ediyorum. Diğer ayrıcıma kadar kesimimi yapıp geleyim. Sonra beraberce devam edelim. Evet arkadaşlar, kol kesimimi yaptım. Şimdi bakın, kol tarafımda bir tane ilmek kaldı. Ayrıcımdan hemen bu tarafta. Ayrıcımı çıkartıyorum. Buradan bir ilmek örüp bu şekilde üzerinden geçiriyorum. Böylelikle kolumda hiç ilmek kalmamış oldu. Evet. Bakın, kolumuzu kapatmış olduk böylelikle. Şimdi arka bedendeyiz arkadaşlar. Arka bedenden devam ediyoruz. Normal bir şekilde örgümüze devam ediyoruz. Ta ki yine kol için
ayırmış olduğum ilmeklere gelene kadar evet arkadaşlar, çok kolay, çok basit bir model ama çok güzel duracak. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir yelek. Sormak istediğiniz sorular olursa arkadaşlar videonun aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Oradan ulaşamazsanız birkaç ilmek Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, arka bedeni örüyoruz. Evet, yine ayracıma kadar geldim. Arka bedenimi örmüş oldum. Ayracımı çıkartıyorum. Hemen buradan kesime başlıyorum. İlk olarak 2 ilmeği 1 olarak aldım. Daha sonra örüyorum ve üzerinden geçiriyorum. Örüyorum ve üzerinden geçiriyorum. Örüyorum, ilmeğimi üzerinden geçiriyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar yine ayracımın oraya kadar kesimimi tamamlayacağım. Daha sonra ön bedeni yine aynı şekilde öreceğim. Arka taraftan örgümüzün arka tarafından kol altı birleştirmelerini hep beraber yapalım. Ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer kolumu da kestim. Şöyle bir katlayalım. Evet. Bu şekilde yeleğimiz kollarını ayırmış olduk. Şimdi artık kol altlarında birleştirmelerimizi yapalım. Evet. Yine normal aynı şekilde başlıyorum yeleğime. İlk 7 ilmek haroşa, 4, 5, 6 ve 7. 2, 4, 6, 7 ilmek haroşa ve diğer ilmeklerim ve ters örgü örüyorum. Artık bu şekilde devam edecek. Düz ve ters, düz ve ters. Ön tarafta düz, arka tarafta ters. Koyu renkte örmekte biraz zor oluyor. Aslında çok fazla tercih etmiyorum ama yine de bazen farklı renkler olması için böyle arada tercih kullanıyorum. Evet. Ön bedenimizi ördük. Ve hemen burada bir tane gizli artırma yapıyorum arkadaşlar. Kol altı için. Ve arka bedenimi yaklaştırdım şişime. Burada yapmış olduğum gizli artırmadan sonra bu artırmayı da sıkı bir şekilde yapın arkadaşlar. Ki kol altında açılma yapmasın. Buradan hemen birleştirerek devam ediyorum. Arka bedeni. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Birer tane kol altında artırmamızı yapıyoruz. Ve sıkı bir şekilde birleştirip örgümüze devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu işlemin aynısını bu diğer kol altımızda da yapacağız. Daha sonra artık ön tarafta düz, arka tarafta ters örgülerle örgümüze devam edeceğiz.
Daha sonra belli bir uzunluğa geldikten sonra yine üst kısımdaki haroşalar gibi alt kısımda da 4 ya da 5 sıra haroşa örüp yeleğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Daha sonra fırfırlarını falan yapacağız. Tabii ki onu hep beraber yapacağız. İlmeklerini alacağız. Artırmalarını yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben gideyim yeleğimin boyutunu tamamlayayım. Geldiğimde sizlere kaç sıra ördüğümü, kaç santime ulaştığımı söyleyeceğim. Daha sonra fırfırlarından beraberce devam ederiz. Şimdi ben tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bitirdim. Bakın bu şekilde. Şöyle ben size ölçüsünü vereyim, ne kadar ördüğümü. Evet, koltuk altından başlıyorum. Koltuk altından itibaren toplamda 18,5 santim örmüşüm arkadaşlar. Koltuk altını ölçtüğümüzde. Şu yakadan itibaren ölçelim. 33 santim. Evet, 33 santim. Enini ölçelim. Enimiz 27 santim. Bir yaşa uygun ölçülerde yeleğimiz oldu. Bakın 4 tane de düğmemiz diktim. Şimdi artık buralardan ilmek çıkartıp fırfırını hep beraber yapacağız. İlk önce düğmelerimi bir açıyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar ilk önce ilmeklerimizi çıkartacağız buradaki haroşadan. Şimdi ben şişle ilmeklerimi çıkartacağım. Daha sonra isterseniz siz tığ yardımıyla da çıkartabilirsiniz. Çıkartamadım. Evet. Dediğim gibi ben 4 tane düğme tercih ettim. Siz 3 tane düğme deliği de yapabilirsiniz ama 4 tane bence daha iyi olacak gibi geldi. O yüzden 4 tane düğme deliği yaptım. Şimdi ipimi alıyorum. İlk önce bakın arkadaşlar. Şurada haroşamız var. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bakın burada 7 ilmek zaten haroşamız vardı. Hemen 7 ilmekten sonrakilerden çıkartacağım. Bakın buradan değil. Şu hizadan çıkarmaya başlayacağım. İlk önce şöyle kıvırıyorum. Bakın. Haroşanın bir üst bombesi olur. Bir tane de alt bombesi olur. Bir üst, bir alt, bir üst, bir alt. Biz şimdi bu üst bombelerden çıkartacağız. Bakın şuradan. Şurası 7 ilmek. Hemen şuradan ipimi geçireyim. İlk önce bir burada ipimizi bağlayacağız. Yalnız biraz uzunca bırakıyorum. Kenardan dikişini yapacağımız için. Evet. İpimi bağladım. Ve yine ilk etapta aynı ilmekten çıkartıyorum. Bakın hep üst taraflardan. Hep üst bombelerden. Bu şekilde çıkartıyorum. Bu arada en alta toplamda 6 sıra haroşa yaptım. Şöyle beraber de sayalım. 2, 4, 6. Unuttum orayı söylemeyi. 6 sıra haroşa yaptım. Siz isterseniz 5 yapabilirsiniz. Düz kısmı biraz 1-2 sıra daha örüp haroşayı 5, 4 ya da 5 sıra tutabilirsiniz. Ama ben 6 sıra haroşa yaptım.
Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bu haroşanın üst bombelerinden hiç sıra atlamadan, ilmek atlamadan ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Evet. Ben şimdi bu şekilde ilmeklerimi çıkartacağım. Ta ki buradan böyle takip ederek yine geleceğim. Kolumdan çıkartacağım. Tekrar ön bedene gelene kadar ilmeklerimi çıkartacağım. Arka tarafta da fırfırımızın güzel durması için artırmalarımızı yapacağız. Şimdi ben ilmeklerimi çıkartıp geleyim. Evet arkadaşlar. Ben ilmeklerimi çıkardım. Bakın buradaki 7 ilmekten sonra başladım. Buradaki 7 ilmekten geldiğimde bıraktım. Toplamda 139 ilmek oldu şişimde. Bunun bir eksiği bir fazlası hiç fark etmez arkadaşlar, ama dediğim gibi buradaki örmüş olduğumuz haroşa sırasını kaçırmamaya çalışın. Bir tane atlarsanız arada hoş bir görüntü olmaz. İlmeklerinizi alırken ona dikkat edin. Şimdi gelelim artırmalarımıza. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ilmek alırken örgümüzün ön yüzü olmuş oluyor. Bu şekilde. Şimdi örgümüzü çeviriyorum. Bakın uzun kısmı bana doğru baktığı zaman da örgümüzün ters yüzü. Zaten bakın burada ilmeklerimizi aldığımız yerde bakın ters örgü modeli var. Şimdi arkada ters örgü öreceğiz. Yalnız dediğim gibi artırmalarımız olacak. Evet, yeleğin en uğraştırıcı kısmı aslında bu fırfır kısmı. Çünkü şimdi 139 ilmek var. Bakın bir ilmeğini aldım. İlk ilmeğimi her zaman için örmeden alıyorum. Bir tane gizli artırma yaptım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi ördüm ve bir tane daha artırma yaptım. Böyle yaparak arkadaşlar ilmek sayımızı çoğaltıyoruz. Fırfırlı kabarık olabilmesi için. O yüzden düşünün 139 ilmek neredeyse 2 katına çıkıyor ilmek sayımız. O sebeple sadece birazcık uzun sürüyor örmesi. Yoksa yine aynı şekilde düz örgülerden, düz ve ters örgülerden oluşturacağız. Farklı yaptığımız bir şey yok. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimizi artırıyoruz. Bir ilmek örüyoruz, bir ilmek artırıyoruz. Bu şekilde öreceğiz. Bir miktar öreceğim. Daha sonra yine fırfır kısmının ucuna kapatmadan 2 ya da 3 sıra haroşa örüp fırfır kısmımı bitireceğim. Daha sonra küçük kenarlardan dikişi olacak. Onu dikeceğim. Onu da hep beraber dikeceğiz. Şimdi ben gideyim fırfırımı tamamlayayım. Geldiğimde kaç sıra ördüğümü, kaç sıra düz ördüğümü, kaç sıra haroşa ördüğümü daha net bir şekilde sizlerle paylaşırım. Ve kenar dikişlerini beraberce yaparız. Ben örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın ben fırfırımı tamamladım. Düz sıraları saydığımızda toplamda 8 sıra düz örgü ve 2 sıra da haroşadan oluşturdum arkadaşlar fırfırımı. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dikmeden önce ilk önce bir oya kısmını tamamlayalım. Ben etek kısmını tamamladım. Bu şekilde. Şimdi yine aynı ipimizle ve 2,5 numaralı tığımızla yapacağız. İpimi bu şekilde ilk önce bir sabitledim. Daha sonra tam köşesindeki ilmeğe batıyorum. Ve çektim.
Hiçbir zincir çekmeden doladım. Yalnız buradaki baştaki ilmeği biraz hafiften genişçe bırakıyorum. Doladım. 1 2 atlıyorum. 3. ilmeğe batıyorum. Ve 1 2 kere de çıkardım. Doladım. Aynı yere batıyorum. 1 2. Sizin için yavaş yapıyorum arkadaşlar. Yine aynı noktaya battım. 1 2. Doladım. Yine aynı noktaya battım. 1 2. Doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. 1 2. Evet. Sayıyoruz. 2 4 5 tane olmuş trabzanımız. Doladım. Yine aynı noktaya battım. Ve 1 2 de çıkardım. 6 tane trabzanımız oldu. Ve 1 2 atlayıp üçüncüsüne dolamadan bu şekilde batıyorum. Evet. İlkini yapmış olduk. Yine bu baştaki ilmeğimi gevşek bırakarak doluyorum. Bakın 1 2'ye atlayıp üçüncüsüne batıyorum. 1 2 de çıkardım. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 yaptık. 3. trabzan, 4. trabzan, 5. trabzan ve 6. trabzan yaptık. Ve arkadaşlar bakın 1 2 atlayıp üçüncüsüne batıyorum ve çektim ve 2 tane oluşturmuş oldum. Evet, bu şekilde bakın gene ilmeğim biraz gevşek, doladım. 1 ikincisine 2'ye atlayıp üçüncüsüne batıyorum. 6 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Hep aynı noktaya batıyoruz arkadaşlar. 6 tanesini yaptım. 1 2 atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Buraya batarken dolamıyoruz tığımızın başına. Hemen geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar oyamızı tamamlayacağız. Ta ki diğer fırfırımızın diğer köşesine gelene kadar oyamızı tamamlayalım. Daha sonra bu kenarları bu şekilde sabitlemesini beraberce yapalım arkadaşlar. Ben hemen oyamı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben tamamladım oyamı. Şimdi gelelim artık şu kenar dikişlerini şuralara dikiyorum ki sonradan bu şekilde hani şekli kaymasın, daha düzgün düzenli dursun diye. Şimdi buradan zaten ipimi biraz uzunca bırakmıştım. İpimi iğneme geçiriyorum. Ve şöyle kenar noktasından ayarlıyorum. Bakın şu haroşalara geçmememiz lazım. Şurada düz örgülerden örmemiz lazım. Evet, kenara battım. Buraya arkadaşlar göz kararı dikiyoruz. Yalnız bu aşağıdaki çizgiye dikkat edelim. Haroşaya geçmemeye çalışalım arkadaşlar. Daha iyi olur. Evet.
Evet. Ve buranın dikişini tamamladık. Arkaya döndüm. Düğümümü atıyorum. Ve buradan birkaç sıra şu şekilde yürüteceğim. Ki ipimi kestiğimde sıkıntı olmasın diye. Evet, ipimi kesiyorum. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar ben burayı da dikeceğim. Yeleğimi düzeltip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, ben iki kenarı da bu şekilde diktim ve yeleğimi tamamlamış oldum. Çok güzel bir yelek oldu arkadaşlar. Hem şık hem sade. Arka tarafı da bu şekilde. Evet, yeleğimizin boyutu dediğim gibi 1 yaşa uyumlu oldu. Ölçülerimiz. Evet, bir videonun daha böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu arada sormak istediğiniz sorularınız olursa arkadaşlar YouTube'da yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Instagram sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamda birkaç ilmek. Oradan da bana ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz. Evet. Bu videomuz, bu yeleğimiz de böyleydi. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.